Fans Türkiye'den herkese selamlar. Trade psikolojisini ele alacağımız yeni serimizin ilk bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde direkt olarak trade psikolojisinin içine dalmak yerine ayı piyasasında sıkça karşımıza çıkan, piyasanın psikolojik durumunu ölçen ve bu ölçümü yaparken de biraz olsun piyasayı etkileyen korku endeksinden bahsedeceğiz. Korku endeksi geleneksel para piyasalarının bir parçası olarak uzun süredir dikkate alınan bir değer. 1993 yılında Chicago borsasında kullanılmaya başlanılan korku endeksi, elde olan verilerin işlenmesiyle piyasadaki risk algısını ve dolayısıyla oynaklığı ölçmek için kullanılıyor. Geleneksel piyasalardaki genellikle son bir aylık ortalama alım-satım verileri göz önüne alınarak hesaplanan korku endeksi, konu kripto para piyasaları olunca çok daha farklı verileri göz önünde bulundurarak bu hesaplamayı yapıyor. Geleneksel finansın büyük oyuncularından kripto para piyasalarına geçen kişi sayısı her geçen gün artsa da kripto para piyasalarının büyük bir çoğunluğunu hala perakende kullanıcılar oluşturuyor. Piyasa bilgisi büyük oyunculara göre daha az olan bir topluluk için yalnızca alım-satım verilerini göz önünde bulundurarak bir beklenti modeli oluşturmak çok da geçerli bir formül değil. Bu nedenle kripto para piyasalarında korku endeksi çok farklı verilerden besleniyor. 0 ila 100 arasında bir değere sahip olan korku endeksindeki sayı ne kadar düşük olursa piyasadaki korkunun da o kadar fazla olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim korku endeksinin hesaplanmasında kullanılan verilere. Alternative.me tarafından geliştirilen kripto piyasalarında korku endeksi verisi Bitcoin baz alınarak hesaplanıyor. Hesaplamada dikkate alınan ilk değer geleneksel anlamda korku endeksinin de en büyük dayanağı olan volatilite. 30 ila 90 günlük piyasa oynaklığı günlük verilerle kıyaslanıyor ve ortalamaya göre artış gösteren volatilite tabii ki piyasadaki korkunun arttığına işaret. Korku endeksi hesaplanırken ikinci dayanağımız ise hacim ve momentum verileri. Piyasadaki hacim ve momentum arttıkça korkunun azaldığını ve piyasanın boğaya yaklaştığını söylemek mümkün. Bir diğer verimiz ise kripto paraların vazgeçilmezi sosyal medya. Özellikle Twitter istatistikleri göz önünde bulundurularak hazırlanan bu veri, kullanıcıların herhangi bir coin ile ilgili attığı tweetlerin sayısına odaklanıyor. Boğadayken her gün farklı bir projeyi trendlerde görüyorduk hatırlarsanız. Şimdi ise trendleri tamamen emeklilikte yaşa takılanlar ve atama isteklerine terk ettik. Hesaplama verilerinin son iki ayağına geçiyoruz. Bitcoin dominansı da piyasa psikolojisini yansıtan önemli bir değer. Piyasada Bitcoin'in baskınlığı arttıkça yatırımcıların daha volatil olan altcoin'lerden kaçtığını, yani risk almaktan çekindiğini düşünmek mümkün. Hesaplama yapılırken yararlanılan son veri ise Google trendleri. Bitcoin ile ilgili aramaları konularına göre değerlendirip en çok yapılan arama konularına dikkat ederek piyasanın psikolojisini bir nebze olsun anlamak mümkün. Mesela Bitcoin için ne kadar düşecek aramasının önceye göre arttığı bir günde korkunun arttığını söyleyebiliriz. İşte tüm bu veriler birleşip günlük bazda hesaplanan korku endeksini bize veriyor. Özellikle tek haneli sayıları fazlasıyla gördüğümüz bu günlerde risk almadan güvenli bir şekilde değişim yapmak, piyasalarda işlem yapan herkesin ilk isteği. Fans 5 Temmuz'da yapacağı çıkışıyla birçok profesyonelin kasasına ortak olmanıza izin vererek riskinizi uzmanların eline bırakmanıza imkan sağlıyor. Ayrıca büyük, dolayısıyla volatilitesi ve riski daha yüksek coinlerde sunduğu endeks kasalarıyla piyasa ortalamasının üzerinde bir kazanç sağlama ihtimalini de kullanıcılarına sunuyor. fndz.io adresinden platforma erişebilir ve açıklamalarda yer alan adreslerden global ve Türkiye sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.